Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugünkü videomuz ot ilaçları hakkında olacak. Aslında ben dün değil, evvelki gün videoyu çektim. Son anda telefonun pili bitince video yarım kaldı. Ben de bugün aradan 2 gün geçti. Hem bugün bu videoyu çekeyim hem de neticelerini sizin de görmenizi istedim. Biber fidesi yaptığımız tarladayız. Burada şu sol tarafımda gördüğünüz, birazdan kamerayı çevireceğim. Sol tarafımda görmüş olduğunuz şurası, şu alan. Burada meştere yapacağız. Orayı sürdük. Tarlanın kalanına da ot ilacı attık. Bu konu hakkında çok soru geliyor. Hangi ot ilacını atalım? Bibere, domatese veya diğer sebzelere olsun. Onun hakkında biraz konuşacağız. Bir de bizim attığımız ot ilacı bu kısmına, şu anda yürüdüğüm kısmına atmadık. Buraya biber fidelerini yapacağımız için hem farkı görelim hem de hangi ot ilaçlarını kullanmalıyız. Ot ilaçlarını neden kullanmamalıyız? Bunun hakkında bilgiler sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi şu yolun başına vardık. Yavaş yavaş kameramızı tarlamıza doğru getirelim. Şu anda şu ileride görmüş olduğunuz biber fidelerimizin denginde biz bu alanda şey yapacaktık. Viyollerimizi dolduracaktık. Fakat 1-2 sıra fazla geldi. Biz bu alana ot ilacı atmadık. Burayı sürdük. Şimdi biraz da rotillen süreceğiz ve düzelteceğiz. Yağmur geliyor. Yağmurdan önce yeri düzeltmemiz gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz alana biz ot ilacı atmadık. Şuraya da zaten takım keser gibi besbelli. Şuraya da ot ilacı attık. Tabi her yerde böyle ot yok. Bu sadece bu takımda var. Genel itibariyle şöyle tarlada da görüyorsunuz. Şeyler çok. Yabancı otlar çok. Biz yakıcı ot ilacı atıyoruz. Yani glifosit atmıyoruz. Elinizden geldiği kadar, mümkün olabildiği kadar da ot ilacı atmıyoruz. Ama bazen çaresiz kalıyor insan. Hem elle baş gelinemeyecek durumda hem de makineyle baş gelinemeyecek durumda olduğu zaman ot ilacına başvuruyoruz. Attığımız ilaç Ertar Kimya'nın Bustop diye bir ilacı, yakıcı bir ilaç ve etkili maddesi de dikuat dipromit miydi, öyle bir şey. Bunu attığınız zaman sadece yeşil aksamı yakar, köke inmiyor. Ama şöyle bir kamerayı yaklaştırdığımda, mesela şuraya gelin, şu otları görüyorsunuz. Otlar eğer çok küçükse tamamen otu öldürüyor. Yani köküne inmese dahi şurada üst aksamı tamamen ve filizlerini tamamen öldürdüğü zaman ot da ölmüş oluyor. Çok kaba otlarda da şöyle buğday tarzı, gölgeye geldi. Bu zaten buğday. Bunlarda da birçoğunu hallediyor. Sonradan bazen yeşerenler oluyor. Mesela şurada daha, bu biraz daha ilerleyecek yani. Sonra gerekirse bir uygulama daha yapılır mı ya da kazmayla, elle biz buna bir müdahale yaparız. Gelelim ot ilaçları mevzusuna. Şimdi sevgili arkadaşlar, eğer mümkünse, elinizden geliyorsa el ile, işçilik ile veya makine ile halledebiliyorsanız ot ilacını kesinlikle atmayın derim. Ben de olabildiğince atmamaya gayret gösteriyorum. Hele glifosatı hemen hemen hayatımdan tamamen çıkardım. Çok elzem durumlar olmadıkça kullanmamaya gayret gösteriyorum. Ot ilaçları hepsi birer hormondur. Durdurucu hormonlardır. Ekildikten sonra, atıldıktan sonra bitkilerde, ektiğiniz bitkilerde problemler yaratmakta. Verimi düşürüyor. Bazen öyle şeyler, resimler geliyor bize. Bitkinin tamamen durmasına, tepe noktasının körelmesine dahi sebep oluyor. İkinci bir husus da özellikle glifosit gibi köke kadar inen ot ilaçlarında topraktaki mikrobesin elementlerini, demir, çinko, mangan, bunun gibi elementleri birbirine, kendine bağlayıp
toprağı verimsiz hale getirmekte. Hani mesela yoncada olsun, yer fıstığında olsun bazen üstten seçici ot ilaçları kullanılıyor ya. O kullanıldıktan sonra bir ay mahsulünüz sapsarı oluyor. Bunun da nedeni arkadaşlar. Bu ot ilaçları hem bitkinin genetiğine zarar veriyor hem de topraktaki besin elementlerini yaptığı için, bağladığı için bitkinin beslenmemesine sebebiyet veriyor. Traktörümüz de geldi. Bu alanı kobra yapıyoruz. Kobriyle sürdük. Bir de kobra yapacağız, ufaltacağız. Yerimizi düzelteceğiz. Allah nasip ederse de bir 15 gün sonra tahminen bir şaşırma yaparız diye düşünüyorum. Gelince arkadaşlar, eskiden yani boş tarlaya ekimden önce ot ilacı soruyorsunuz. Eskiden vardı, traplen vardı. Traplen atılıyordu. Elbette ki onun da yan etkisi var. Fakat bir şey kadar değil. Glifosaid kadar ya da şimdi Stomp Extra çıkmış, bibere ruhsatı yok ama bazı arkadaşlar kullanıyor ve zararını görüyor. Biberde zararını görüyor. Fazla traktörün yanına yanaşmayın. Sesim bozuluyor. Yani ses duyulmuyor daha doğrusu, ama öyle değil. Yani işin özü biberde olsun, domatesde olsun veya diğer sebzelerde olsun ot ilacı kullanacağımız sağlıklı bir ot ilacı yok. Hepsi zararlı. Hem insan sağlığına zararlı, hem bitki sağlığına zararlı, hem de verimsel olarak size negatif etkileri oluyor. Ama yani çiftçiyiz biz. Bazen mecbur kalıyoruz. Yani şu tarlayı mesela örnek veriyorum. Buralarda biraz az da. Şimdi bir de kuruduğundan dolayı az gözüküyor. Bu tarlayı ben bir daha süremem. Çamur, çünkü ben güzden hazırlamışım. İşçilikle yapmaya kalksam yapılabilecek bir şey değil. Mekanik olarak makineyle de yapılacak bir şey değil. Bazı durumlarda mecbur kalıyoruz ve bunu kullanmak durumundayız. Bunda da olabildiğince seçici olmaya gayret göstermeliyiz. Olabildiğince de ruhsatlı ilaçları kullanmaya çalışmalıyız. Şimdi daha biz buraya 2 ay sonra ekim yapacağız. 3 ayda geçtikten sonra geçecek, verime geçecek. 5 ay sonraya kadar fazla bir etkisi kalmıyor. Yani kalıyor da mutlaka toprakta kalıyor ama en azından ruhsatının öngördüğü şekilde hareket ediyoruz. Şimdi ben gideyim bir şeye bakayım. Traktöre bakayım. Bakayım nasıl oluyor. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Tarlamız bu şekilde. Buraya yapacağız. Viyollerimizi dizeceğiz. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Videoları çekerken, yüklerken hem zaman harcıyoruz, hem emek sarf ediyoruz. Bir de bu bilgilerimizin başka insanlara ulaşabilmesi açısından paylaşımcılık adına videoları beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, eğer halen abone değilsiniz de abone olmayı ihmal etmeyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.